NBA tarihinde şampiyonluk kazanan birçok koç geldi geçti. Harika takımlar kuranlar oldu. Efsane oyuncular yetiştirenler de. Fakat yalnızca bir kişi salona adımını attığı anda oyunun havasını değiştirebiliyordu. Takım elbisesi kusursuzdu. Saçları her zaman geriye taranmıştı. Yüzündeki ifade tek bir şey söylüyordu. Burada kuralları ben koyarım. Oyuncular ona saygı duyuyordu. Rakipleri ondan çekiniyordu. Basın ise ona tek bir isim vermişti. The Godfather. Bu lakap bir pazarlama ürünü değildi. Yıllar boyunca inşa edilmiş bir otoritenin karşılığıydı. Pat Riley yalnızca maç kazanmadı. Bir kültürü yarattı. Disiplini, özgüveni ve kazanma takıntısını aynı çatı altında topladı. Onun için ikinci olmak hiçbir zaman yeterli değildi. Çünkü başarı tesadüfen elde edilen bir sonuç değildi. Başarı her gün tekrar edilen alışkanlıkların doğal sonucuydu. 1980'lerde Los Angeles Lakers basketbolu eğlencenin merkezine taşıdı. Magic Johnson'ın gülümsemesi, Kareem Abdul-Jabbar'ın sakinliği, tribünlerde Hollywood yıldızları ve kenarda dimdik duran bir adam. Takım elbisesi, parlak ayakkabıları, keskin bakışları, Pat Riley kısa süre içinde NBA'in en tanınan yüzlerinden biri haline geldi. Onu gören herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bir basketbol koçundan çok, büyük bir şirketin patronuna benziyordu. Oysa bu görüntünün arkasında yıllarca süren hayal kırıklıkları, kaçırılan fırsatlar ve sessizce verilen mücadeleler vardı. Pat Riley doğuştan bir efsane değildi. O da herkes gibi en alt basamaktan başladı. Hayatının ilk yıllarında kimse onun bir gün NBA tarihinin en büyük liderlerinden biri olacağını düşünmüyordu. Çünkü o günlerde Pat Riley yalnızca basketbolun içinde kalabilmek için savaşan sıradan bir gençti. Fakat önünde uzun bir yol vardı. Ve bu yol onu yalnızca şampiyonluklara değil, bir dönemin en güçlü figürlerinden birine dönüştürecekti. 20 Mart 1945. New York'ta dünyaya gelen Patrick James Riley, sporun hayatın merkezinde olduğu bir ailede büyüdü. Babası Leon Riley uzun yıllar profesyonel beyzbol oynadı. Evde disiplin vardı, rekabet vardı ve en önemlisi pes etmeye yer yoktu. Pat Riley çocuk yaşta yalnızca basketbolla ilgilenmiyordu. Beyzbol oynuyor, Amerikan futboluna çıkıyor ve okul takımlarında dikkat çekiyordu. Kazanmaya duyduğu tutku daha o yıllarda karakterinin ayrılmaz bir parçası haline gelmişti. Üniversite yıllarında tercihini basketboldan yana kullandı. Kentucky Üniversitesi'nde geçirdiği yıllar, onun daha büyük bir sahneye hazırlandığını gösteriyordu. 1967 NBA draftı geldiğinde, San Diego Rockets onu ilk turda seçti. Bu, çocukluk hayalinin gerçekleştiği andı. Fakat NBA'ye adım atmak, yıldız olmak anlamına gelmiyordu. Riley çalıştı, mücadele etti. Fakat hiçbir zaman ligin en büyük oyuncuları arasında gösterilmedi. Yıllar sonra Los Angeles Lakers formasını giydiğinde de durum değişmedi. Takımın önemli bir parçasıydı. Ama manşetlerde adı yazan isim değildi. Sahnenin ışıkları Wilt Chamberlain'in üzerindeydi. Jerry West'in üzerindeydi. Pat Riley ise çoğu zaman perde arkasında kalıyordu. 1975 yılında ayakkabılarını çıkardığında geriye sıradan sayılabilecek bir oyunculuk kariyeri bırakmıştı. Birçok kişi için hikaye burada sona ermişti. NBA'de unutulup giden yüzlerce oyuncudan biri olacaktı. Fakat Riley'nin basketbolla işi henüz bitmemişti. Önce televizyon yorumculuğu yaptı. Maçları artık sahanın içinden değil, dışarıdan da okumaya başladı. Oyunu farklı bir gözle analiz ediyor, ayrıntıları herkesten önce görüyordu. Tam da bu sırada Los Angeles Lakers'tan beklenmedik bir teklif geldi. Asistan koç. İlk bakışta sıradan görünen bu görev, NBA tarihini değiştirecek yolculuğun ilk adımıydı. Henüz kimse bunun farkında değildi. Fakat çok kısa süre sonra Pat Riley, yalnızca bir takımın değil, tüm ligin kaderini değiştirecek bir fırsatla karşı karşıya kalacaktı. 1979 yılı. Los Angeles Lakers için her şey değişmek üzereydi. Kulüp, NBA draftının ilk sırasında Michigan State'in genç yıldızı Magic Johnson'ı seçti. Aynı dönemde takımın yeni sahibi Jerry Buss da göreve geldi. Jerry, basketbola diğer kulüp sahiplerinden başka bakıyordu. Onun hedefi yalnızca şampiyon olmak değildi. İnsanların bilet almak için gün saydığı, Hollywood yıldızlarının ön sırada yer kapmak istediği, her maçın bir eğlenceye dönüştüğü bir organizasyon yaratmaktı. Los Angeles Lakers artık sadece basketbol oynamayacaktı. Bir gösteri sunacaktı. Pat Riley ise bütün bu değişimin tam ortasındaydı. Asistan koç olarak çalışıyor, sessizce gözlem yapıyordu. Oyuncuların alışkanlıklarını, rakiplerin zayıf yönlerini ve oyunun en küçük ayrıntılarını ezberliyordu. Henüz manşetlerde onun adı yoktu. Fakat kulübün içinde herkes Riley'nin basketbol zekasını fark etmeye başlamıştı. Aradan 2 yıl geçti. 1981 sezonunun başlarında Lakers'ın içinde büyük bir kriz patlak verdi. Baş antrenör Paul Westhead ile oyuncuların arası giderek açılıyordu. Özellikle Magic Johnson ile yaşanan fikir ayrılıkları takımın huzurunu bozmuştu.
Yönetim kritik bir karar vermek zorundaydı. Ve o karar NBA tarihini değiştirecekti. Paul Westhead görevden alındı. Yerine ise sessizce kenarda bekleyen Pat Riley getirildi. Bu karar birçok kişi için büyük bir riskti. Çünkü Pat Riley'nin baş antrenörlük tecrübesi yoktu. Basının önemli bir kısmı bu tercihi sorguladı. Pat Riley ise kimseye cevap vermedi. Konuşmayı hiçbir zaman sevmedi. Onun cevabı her zaman sağ olacaktı. Göreve gelir gelmez takımın çalışma düzenini değiştirdi. Antrenmanlar daha sert geçti. Disiplin en önemli kural haline geldi. Her oyuncu özgürdü. Ama yalnızca takımın sistemi içinde. Riley, yıldız oyunculara ayrıcalık tanımadı. Magic Johnson da, Kareem Abdul-Jabbar da, James Worthy de aynı sorumluluğu taşıyordu. Çünkü Riley'nin gözünde isimler değildi. Takım kazanıyordu. Kısa süre içinde Lakers bambaşka bir kimliğe büründü. Top durmadan dolaşıyordu. Hızlı hücumlar rakip savunmaları hazırlıksız yakalıyordu. Her rebound yeni bir hücumun başlangıcıydı. Her top çalma, tribünleri ayağa kaldıran bir gösteriye dönüşüyordu. İşte bu basketbol anlayışı kısa süre sonra tüm dünyanın ezbere bildiği bir isimle anılacaktı. Showtime. Showtime yalnızca hızlı basketbol değildi. Cesaretin, özgüvenin, disiplinin ve kazanma arzusunun birleşimiydi. Los Angeles Lakers artık sadece maç kazanmıyordu. NBA'in en büyük cazibe merkezine dönüşüyordu. Salonun ön sıralarında Jack Nicholson gibi Hollywood yıldızları oturuyor. Kameralar yalnızca oyuncuları değil, Pat Riley'i de takip ediyordu. Şık Armani takım elbiseleri, geriye kusursuzca taranmış saçları, soğukkanlı duruşu. Pat Riley, klasik bir basketbol koçuna benzemiyordu. İnsanlar artık yalnızca Lakers'ı konuşmuyordu. Pat Riley'nin duruşunu, tarzını ve liderliğini de konuşuyordu. Fakat asıl sınav henüz başlamamıştı. Çünkü bu takımın önünde yalnızca maçlar değil, bir hanedan kurma fırsatı vardı. 1982 yılı. Pat Riley ilk tam sezonuna baş antrenör olarak başladı. Artık omuzlarındaki yük çok daha ağırdı. Çünkü Los Angeles Lakers yalnızca kazanmak zorunda değildi. Her maçta izleyenleri büyülemek zorundayız. Riley bunu herkesten iyi biliyordu. Takımına tek bir düşünceyi aşılıyordu. Hızlı oynayın, birlikte oynayın ve asla geri adım atmayın. Sonuç gecikmedi. Lakers, NBA finallerinde Philadelphia 76ers'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Pat Riley baş antrenör olarak çıktığı ilk tam sezonunda başarıya ulaşmıştı. Fakat onun için bir şampiyonluk yeterli değildi. Çünkü Riley, başarıyı korumanın onu kazanmaktan daha zor olduğuna inanıyordu. Bu yüzden antrenmanların temposu hiç düşmedi. Oyuncuların fiziksel sınırları sürekli zorlandı. Disiplinden taviz verilmedi. Riley'nin en büyük özelliği taktik bilgisi kadar zihinsel liderliğiydi. Her oyuncusuna farklı yaklaşmayı biliyordu. Magic Johnson'a oyunun ritmini emanet ediyordu. Kareem Abdul-Jabbar'ın tecrübesinden en doğru şekilde yararlanıyordu. James Worthy'nin hızını, Byron Scott'ın enerjisini ve Michael Cooper'ın savunmasını tek bir sistem içinde kusursuzca birleştiriyordu. Ortaya çıkan takım yalnızca yetenekli değildi. Birbirini tamamlayan kusursuz bir makineye dönüşmüştü. Riley'nin kenar çizgisindeki görüntüsü ise en az takım kadar dikkat çekiyordu. Her maçta kusursuz dikilmiş Armani takım elbiseleri, parlak ayakkabıları, tek bir teli bile bozulmayan geriye taranmış saçları ve en gergin anlarda bile değişmeyen yüz ifadesi, bu görüntü zamanla Pat Riley'nin imzası haline geldi. Riley adeta önemli bir iş toplantısına gidiyormuş gibi giyiniyordu. Çünkü ona göre görünüş de liderliğin bir parçasıydı. Oyuncular kenar çizgisinde duran adama baktıklarında güven görmek istiyordu. Rakipler ise aynı adama baktıklarında baskı hissetmeliydi. Yıllar geçtikçe bu görüntü Pat Riley'nin The Godfather lakabını daha da güçlendirdi. Sessizdi, kararlıydı ve kontrolü hiçbir zaman elinden bırakmıyordu. 1985 yılında Lakers yeniden şampiyon oldu. Bu zaferin ayrı bir anlamı vardı. Çünkü Boston Celtics'i üstelik onların evinde mağlup ederek yıllardır süren psikolojik üstünlüğü sona erdirmişlerdi. 2 yıl sonra 1987 yılında bir şampiyonluk daha geldi. Lakers artık sadece dönemin en iyi takımı değildi. NBA tarihinin en büyük hanedanlarından biri olarak anılıyordu. Bu hanedanın mimarlarından biri Magic Johnson'dı, bir diğeri Kareem Abdul-Jabbar'dı. Fakat bütün bu parçaları tek bir hedef etrafında birleştiren kişi Pat Riley'den başkası değildi. Yine de zirvede kalmanın bir bedeli vardı. Her geçen sezon baskı büyüyor, beklentiler artıyor ve Lakers'ın altın çağı yavaş yavaş sonuna yaklaşıyordu. 1988 yılında Lakers üst üste ikinci kez NBA şampiyonu oldu. Pat Riley kariyerinin zirvesindeydi. 4 şampiyonluk, sayısız galibiyet ve tüm basketbol dünyasının hayranlıkla izlediği bir takım. Fakat hiçbir hanedan sonsuza kadar sürmezdi. Yıllar ilerledikçe takım yaşlanmaya başladı.
Oyuncuların vücutları yıllardır süren yüksek tempoyu taşımakta zorlanıyordu. Rakipler ise artık Showtime'ın nasıl durdurulacağını öğrenmişti. 1990 yılına gelindiğinde Lakers hala güçlüydü. Ancak o eski yenilmez görüntü yavaş yavaş kayboluyordu. Bir yıl sonra NBA finallerinde Chicago Bulls ile karşılaştılar. Michael Jordan artık ligin yeni yüzüydü. Bulls seriyi kazanırken birçok kişi bunun yalnızca bir şampiyonluk olmadığını düşünüyordu. Bu bir dönemin kapanışıydı. Kısa süre sonra Pat Riley, Los Angeles Lakers'tan ayrılma kararı aldı. 9 yıl boyunca yönettiği takımın ardından geriye unutulmaz bir miras bırakmıştı. 4 NBA şampiyonluğu, 7 final ve basketbol tarihine geçen Showtime dönemi, birçok kişi Riley'nin artık emekli olacağını düşünüyordu. Fakat o yeni bir meydan okuma arıyordu. 1991 yılında New York Knicks'in başına geçti. Los Angeles'taki hızlı ve gösterişli basketbolun tam tersine New York'ta sertlik ön plandaydı. Riley takımı baştan aşağı değiştirdi. Savunma, fiziksel mücadele, disiplin, Knicks kısa sürede Doğu Konferansı'nın en korkulan ekiplerinden biri haline geldi. Madison Square Garden yeniden dolup taşıyor. Rakipler New York deplasmanına çekinerek geliyordu. Her ne kadar şampiyonluk kazanamasalar da Pat Riley, Knicks'i yeniden NBA'in zirvesine taşımayı başardı. Fakat onun yolculuğu burada da bitmedi. 1995 yılında herkesi şaşırtan bir karar verdi. Miami Heat'in başına geçti. Üstelik sadece baş antrenör olarak değil, kulübün basketbol operasyonlarının da başına geçti. Artık yalnızca saha kenarında karar vermeyecekti. Takımın geleceğini de o şekillendirecekti. Riley'nin gelişiyle Miami Heat'in kimliği değişmeye başladı. Disiplin, çalışkanlık ve mücadele kulübün temel değerleri haline geldi. Yıllar sonra bu anlayış, tüm basketbol dünyasının Heat Culture olarak tanıyacağı kültürün temelini oluşturacaktı. Pat Riley artık sadece büyük bir koç değildi. O, başarılı organizasyonlar kurabilen gerçek bir liderdi. Ve en büyük hamlesini henüz yapmamıştı. Çünkü çok yakında NBA tarihinin en çok konuşulan süper takımını kuracaktı. Antrenmanlar her zamankinden daha sertti. Fiziksel testler daha zorluydu. Disiplinden taviz verilmiyordu. Kim olursanız olun. Kurallar herkes için aynıydı. İşte yıllar sonra tüm basketbol dünyasının Heat Culture diye anacağı anlayış böyle doğdu. Pat Riley'nin kurduğu bu kültür, Miami Heat'i sıradan bir kulüp olmaktan çıkardı. Artık oyuncular yalnızca forma giymiyordu. Bir kimliği temsil ediyordu. 2006 yılında Miami Heat, kulüp tarihinin ilk NBA şampiyonluğunu kazandı. Kenar çizgisinde yine Pat Riley vardı. Dwayne Wade'in olağanüstü performansı tarihe geçti. Shaquille O'Neal önemli bir parçaydı. Fakat bu takımın karakterini oluşturan isim yine Riley olmuştu. Şampiyonluk kutlamaları sona erdiğinde o, yeni sezonu düşünmeye başlamıştı. Çünkü Pat Riley için başarı korunması gereken bir sorumluluktu. Yıllar geçti. NBA değişti. Fakat Riley'nin etkisi hiç azalmadı. 2010 yılı tüm basketbol dünyasını sarsan bir yaz yaşandı. LeBron James, Chris Bosh ve Dwayne Wade aynı takımda buluştu. Birçok kişi bunun yalnızca yıldız transferi olduğunu düşündü. Oysa perde arkasında Pat Riley'nin yıllarca oluşturduğu güven vardı. Oyuncular Miami Heat'e değil, Pat Riley'nin kurduğu sisteme inanmıştı. Çünkü onun sözü NBA'de hala büyük bir ağırlık taşıyordu. Heat, 2012 ve 2013 yıllarında üst üste 2 kez şampiyon oldu. Riley bu kez kenar çizgisinde değildi. Ama organizasyonun her kararında onun izi vardı. Peki insanlar ona neden The Godfather diyordu? Bunun tek bir nedeni yoktu. Kusursuz dikilmiş Armani takım elbiseleri, her zaman geriye taranmış saçları, sakin ama otoriter duruşu, konuşurken sesini yükseltmeye ihtiyaç duymaması ve bulunduğu her ortamda doğal olarak kontrolü eline alması. Pat Riley birçok kişiye bir mafya babasını hatırlatıyordu. Fakat bu lakabın asıl sebebi görüntüsü değildi. Onun gerçek gücü insanları yönetebilmesiydi. En büyük yıldızlara bile gerektiğinde hayır diyebiliyordu. Hiç kimseyi takımın önüne koymuyordu. Oyuncular ondan çekiniyordu. Çünkü standartları çok yüksekti. Aynı oyuncular ona büyük bir saygı da duyuyordu. Çünkü Pat Riley herkesten önce kendisinden fedakarlık istiyordu. Bugün 80'li yaşlarına yaklaşmış olmasına rağmen Miami Heat'in en önemli kararlarında hala onun imzası bulunuyor. Koçlar değişiyor. Oyuncular geliyor ve gidiyor. Fakat kulübün kimliği değişmiyor. Çünkü o kimlik yıllar önce Pat Riley tarafından inşa edildi. NBA tarihinde büyük koçlar oldu. Büyük yöneticiler de. Fakat çok az insan girdiği her organizasyonu değiştirebildi. Pat Riley bunu Los Angeles'ta başardı. New York'ta başardı. Miami'de başardı. Bu yüzden insanlar onu yalnızca bir basketbol koçu olarak hatırlamıyor. Onu bir kültürün kurucusu, bir hanedanın mimarı,
ve basketbol tarihinin gerçek Godfather'ı olarak hatırlıyor.